Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Model anlatımına ilk olarak lastikten başlayacağız. Daha sonra da üzerine modelimizi kurarak devam edeceğiz. Toplamda 4 sıradan oluşan bir model. İlmek sayımız 2. Her model için 2 ilmek çıkartıyoruz. Modeli tamamlamak için mutlaka sonuna bir ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim ve lastiğimin birinci sırasıyla başlıyorum. Burada tekstil tipi lastik öreceğim ben. Onun için burada da lastiğimi göstermek istedim. Kenar ilmeğimi de ilk sıra olduğu için örüyorum. İlk ilmeğimi terste başlıyorum. Dilerseniz düz ilmekle de başlayabilirsiniz. Burası hiç önemli değil. Bir ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Alış şekillerimiz farklı olabilir fakat tersleri bildiğiniz gibi düzleri de bildiğiniz gibi örerek devam edebilirsiniz. Ters, bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. İlmek attıktan sonra burası bizim modelin arka yüzü oluyor. İlk lastiğe oradan başlıyoruz. Arka yüzünde düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp ilk sıramı tamamlıyorum lastik bölümünde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ipimi kendimden tarafa aldım ve ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Şimdi arka yüzde sıramı tamamladım. Ön yüzüne geliyorum lastiğimin. Arka yüzde örmediğim bu kenar ilmeğimi ön yüzde örüyorum. Bu şekilde ördüğümüz zaman kenar ilmeklerimiz de düzgün bir şekilde çıkıyor. Şimdi önüme ilk gelen ilmeğim düz. Bu düz ilmeği ön yüzde örmeden diğer şişime alıyorum. Ters ilmekleri ön yüzde örüyorum. Düz ilmeğe geldiğim zaman tekrar örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden tekrar diğer şişime aktarıyorum. Lastiğimizin arka yüzde düz ve tersler örülüyor. Ön yüze geldiğimiz zaman düzleri örmeden alıyoruz. Tersleri de örerek alıyoruz. Düzü örmeden aldım. Tersi örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ördüm. Düzü örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar ön yüzde düzleri örmeden alalım. Tersleri de örerek bu sırayı tamamlayalım. Şimdi sıra sonunu da tekrar göstermek istedim. Tersi ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ipimi kendimden tarafa alıyorum ve örmeden diğer şişime aktarıyorum. İkinci sırayı da lastikte örmüş olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman tekrar örmediğim kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki ilk ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Düz ilmeği de tekrar düz olarak örüyorum. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum ve ben biraz lastiğimi ördükten sonra modelimizin anlatımına başlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Birkaç sıra daha bir düz bir ters olarak lastiğimi ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Tekstil tipi lastikte lastiklerimiz yani düz ve ters ilmeklerimiz daha düzgün. Hazır lastik gibi durduğu için o yüzden genelde bu lastiği tercih ediyorum. Şimdi lastiğimiz bitti ve ana modelimize geliyoruz. Modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Ve birinci sırada bütün ilmekleri baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Modelimin birinci sırası ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüp bu sırayı tamamlıyorum.
Kenar ilmeğinde ipi kendimden tarafa alıyorum ve örmeden diğer şişime aktardım. Örgümün arka yüzünde ikinci sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Arka yüzde ters görmüş olduğum bu ilmeklerimi ön yüzde haroşa olması için tekrar baştan sona kadar ikinci sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüzde bir diş haroşa olması gerekiyor. Hem ön yüzde hem de arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden diğer şişime aldım. İkinci sıramızı ördük. Şöyle lastikten sonra bakın bir diş haroşamız oluştu. Modelin üçüncü sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada örüyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeğe geldiğim zaman ipimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği tekrar örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir sonraki ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İp kendimizden tarafta olacak şekilde. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden diğer şişime aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Artı bir tane ilmek eklemiştik. Bu da düz olarak son kalan ilmeğimi modeli tamamlamak için ördüm. Kenar ilmeğimi de örmeden diğer şişime aktardım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Son sırası dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde örmemiş olduğum bu ilmeğimi tekrar örmeden almam gerekiyor. Tekrar ipim önde kalacak şekilde örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi önde bırakıyorum. Örmediğim ilmeği tekrar arka yüzde örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar ters. İpim önde, ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, ipim ön tarafta ve tekrar örmeden diğer şişime aldım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ters ve bir ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Arka yüzde de ilmeklerimizi örüp tamamladık. Modelimin ön yüzüne geldim. Birinci modelimizi tamamlamış olduk. Model ilerledikçe kendini daha net bir şekilde belli edecek. Bir kez daha modelimizi kuralım. İkinci modelin birinci sırasını nasıl kuruyoruz hep birlikte yapalım. Şöyle kenar ilmeğimi ön yüzde örüyorum. Ve bütün sırayı düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüp tamamlayalım. İkinci modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra arka yüzde tekrar bütün ilmeklerimi ön yüzde haroşa olması için bir sıra daha düz örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzünde ikinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Diğer ilmeği örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir ilmek düz, bir sonraki ilmek
Örmeden diğer şişimi alıyorum. İp ön tarafta. Tekrar düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıp örmediğim, yani diğer ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Üçüncü sırayı da baştan sona kadar gösterdiğim gibi örelim. İkinci modelin son sırası, dördüncü sırasına geldim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki ilmeği ön yüzde örmemiştim. Tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. İp ön tarafta, örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. İpim ön tarafta, ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ve bir sonraki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Dördüncü ve son sırayı da örüp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de sizlere fikir olması için büyük bir parçada örerek hazırladım. Örgümüzün şöyle arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Özellikle çocuk örgülerinde örebileceğiniz güzel bir model. Yelek, hırka, atkı, bere, patik gibi birçok örgüde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Dilerseniz altına haroşa bir lastik de örebilirsiniz. Oldukça güzel, çok da keyifli bir model. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.